çok anlamlı bir gündeyiz. Bugünü milat olarak alalım. 13 Ekim 2024 Birleşmiş Milletler sona ermiştir. Çok muhtemel 10 ya da o kadar net ki BM'nin varlık sebebi İsrail'in kuruluşuydu. İsrail'in büyümesiydi ve İsrail gayet de makul bir şekilde bugün dedi artık BM miadını doldurdu. Ben BM'yi fiziksel olarak da yıkabilecek kudrete eriştim. İşte biz buna Leviathan diyoruz. Yani sınır tanımaz, egemen, bağımsız olduğunu zanneden kudretli bir deniz canavarı. Ve İsrail artık ben dedi sınır tanımayan, egemenliğimin hududu olmayan, benim adıma kurulan, benim adıma görev yapan örgütleri bile lağvedebilecek bir organım. Yani artık uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukukta devir anarşi devri. Bu saatten sonra İsrail üzerine bina ettiği yepyeni bir anarşi ortamı var ve kural koyucunun, uluslararası sistemdeki yasama organının, uluslararası sistemdeki yargı organının hiçbir anlamının kalmadığının ilanıdır. Zaten söylüyordu. Zaten eline aldığı haritalarla, hukuksuz haritalarla, siyaseten hiçbir manası olmayan haritalarla BM'nin tanıdığı organizasyonu reddediyordu. Bugün de geldi, görüntülerde de görüldüğü gibi BM binasının kapısını yıktı. İçerideki insanları rehin aldı. Bir sürüsünü yaraladı. Hocam devam edin ama hemen bir bilgiyi de aktarayım. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail uluslararası meşrutiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti dedi. Sizin de söylemlerinizin paralelinde bir açıklama geldi Mikati'den. Daha üst bir level yok. Daha üst safha yok. Bir devleti tanımazsınız ve savaşabilirsiniz. Terör devleti olduğunuzu kabul edersiniz. Asimetrik terör yapılanmalarıyla 40 bin kişiden fazla insanı şehit edebilirsiniz. Çocukları da kaçırabilirsiniz. Bunların her birinin terimleri var. Soykırım olabilir, insanlığa karşı suç olabilir, ırkçılık olabilir, faşizm olabilir. Ama bunun bir tanımı yok. BM'yi yıkmanın, BM örgütlenmesinin, kapısını kırıp içerideki askerleri rehin almanın henüz uluslararası hukukta bir tanımı yok. O bakımdan BM kendi tanımlayamadığı bir hesapla karşı karşıya gelemeyeceğine, boy ölçüşemeyeceğine göre yarın sabah BM Genel Sekreterinin çıkıp Birleşmiş Milletler'i lağvediyoruz. Bu da benim ilk açıklamam, genel kurulda lağvetmeye davet ediyorum demesi için çok uygun bir zamandır. Ya da yine yarın sabah aynı genel sekreter çıkıp istenmeyen adam ilan edildiği yerde BM barış gücü kuruyoruz. Ey genel kurul, bir kere daha BM'ye inanan devletler varsa şimdi sahaya inin demezse bu saatten sonra bizim yapacağımız ve yaptığımız programların İsrail nasıl durdurulur cümlelerinin hiçbir kıymet harbiyesi kalmamıştır Samet Bey. 42. maddeyi hatırlatacağım size. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu son dediğiniz cümlenin kararı alınır mı? Eğer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan da işaret ettiği Dünya 5'ten büyüktürü işaret ederek Güvenlik Kurulu'nda özür diliyorum. Genel Kurul'dan bir karar çıkar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndan çıkmayan karar Genel Kurul'dan çıkar. 1950 aradan 75 yıl geçmiş ve bir defa uygulandı. 75 yılda bir daha hiç uygulanmadı. Çünkü Güvenlik Konseyi'nin emperyal tutum sergileyen devletleri hep veto ettiler. Çıkarları için 193 devleti esaret altına aldılar. Değişir mi? Değişebilir. Ama bir gerçeklik var. Biz Dünya 5'ten büyük olsun diye çırpındık, çabaladık, teorilerini ortaya koyduk. Genel kurulda devredilmesi gereken yetkileri anlattık ama bir şeyi söylemek lazım. Dünya 5'ten büyük değilmiş. Hatta birden bile büyük değilmiş. Gördük ki bir bütün dünyadan büyükmüş. 1 mi 2 mi diye sorayım. 1,5. Bir tarafta soykırımcı bir İsrail devlet, ve Amerika'yı bir kastediyor. tarafta da soykırımın sponsoru olan bir devlet. Sponsor ve devlet iki devletli bir yapının bütün dünyayı esaret altına aldığını, emperyal düzenin artık toprak bütünlüğü, devletlerin egemenliği, eşitliği prensiplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir gündür. 7 Ekim zaten bir milattı ama 13 Ekim çok daha kritik önem arz eden bir noktada. Bu saatten sonra ya yarın BM lağvedilsin, Türkiye'de bunu teklif edebilir, gayet rahat Lübnan'ın teklif etmesi lazım zaten, ya da desin ki BM Antlaşması'nın 7. bölümünde söylediğiniz 42. madde üzerinden haydi bırakın ABD'yi, İngiltere'yi, Fransa'yı, onlar gelmesin ama şu zulmü bitirelim. Şu hukuksuzluğu, orantısızlığı sonlandıralım. BM'nin elinde hala bir fırsat var ama yarın değilse bir daha hiçbir fırsat
olmayacak Samet Bey. Aslında söylendiği gibi bir askeri adım atılmalı sorusu akıllara geliyor. Ali Hocam, şöyle söyleyeyim size, Levent Hocamızın söylediklerine katılıyor musunuz? Çünkü Levent Hocam çok üst perdeden ya lav edilmeli BM ya da güçlü bir adım atmalı dedi. Genel kurulu işaret ederek, 42. maddeyi işaret ederek bir barış gücünü, gerçek anlamda tırnak içinde söylüyorum, barış gücüyle orada artık dur demeli İsrail'e dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Levent Hocam'a katılıyor musunuz? Evet Samet Bey, ben ilk bölümde de belirtmiştim bununla ilgili görüşümü. Birleşmiş Milletler bazı konularda faydalı işler yapıyor. Bunu söylemişim. Gitsin iklimle uğraşsın, kadın hakları, çocuk hakları, onlarla uğraşsın. Ama barışı sağlama ve çatışmaları önleme misyonu bitti. O bitti yani, o yok. Onu da 7 Ekim'den sonra da konuşmuştuk. O bitti. Bugünkü bu baskınla da, buradaki harekatla da bu bitmiş oldu. Tamamen resmileşti. Ama bazı faydalı girişimler olabiliyor. Onlara devam edebilir diye düşünebiliriz ama bu İronik olay olarak yaklaşıyorsunuz tabii. Evet, evet. Yani kesinlikle bitti. Baskınla bu görevi, bu misyonunu tamamladı Birleşmiş Milletler. Yeniden bir barış gücü kurup bölgede etkili olabilir mi? Sanmıyorum. Bakın, açık net bir şekilde söylüyorum. Sanmıyorum. İnşallah olur. İnşallah yanılırım. Ama şu andaki durum, şu andaki konjonktür bunu mümkün kılmıyor. Çünkü Genel Sekreterin istenmeyen adam ilan etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını tehdit etti. Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu tavsiye kararlarını uygulamadı. Bakın, bütün bunları izlediğimizde, takip ettiğimizde böyle bir durumda Birleşmiş Milletler'in barış gücü oluşturup tekrar buraya asker gönderme ihtimali oldukça zayıf. Zaten Güvenlik Konseyi, yani Güvenlik Konseyi 42. maddeyi çalıştıramaz. Güvenlik Konseyi 41 çatışmasız bir ortam, askeri güç kullanmadan bir barış gücü oluşturma, güvenliği sağlama. Ama 42. madde tamamen silahlı güç oluşturma, barış gücü oluşturma, çatışmaları önlemek için. Bu 42. maddeyi nasıl oluşturacak? Hangi ülkeye? Hadi İngiltere, Fransa çekimsel kaldı. Amerika çekimsel kalacak mı? Amerika'yı Hocam, yönetenler buna müsaade edecek mi? yanlış biliyorsam Mümkün değil lütfen düzeltin. Orada 42. maddeyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu eğer devreye geçirmezse sonraki aşamada genel kurul, bütün ülkelerin katıldığı genel kurulda bu adım atılabilir diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Doğru, ama bir örneği olduğu için acaba bir daha olur mu noktasında Ali Fuat Hocam'ın çok makul, çok haklı çekinceleri ve eleştirileri var. Çünkü 75 yılda başka savaş olmadı mı? Vietnam oldu, Afganistan oldu, Irak oldu, onlarca soykırım oldu ve BM hepsinde sessiz kaldı. Hocam, burada bir şerh mi düşün, dipnot mu düşün, ironiyle birlikte olduğunu da altını çizeyim. Ukrayna'da kalmadı. Mesela, değil mi? Bir anda BM olmasa da bağlı güçler bütün Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için seferberlik ilan ettiler. O zaman BM aslında Birleşmiş Milletler değilmiş. Batılı Milletler Örgütü'ymüş. Bakın, yine kısaltması BM oluyor. Konu Müslüman olduğunda, Filistin olduğunda, Afganistan, Irak, İran, Gazze olduğunda, Suriye olduğunda sessiz kalan batılı milletler, konu Ukrayna olduğu zaman bir araya gelmeyi gayet başarılı bir şekilde becerdiler. Becerdiler Evet, diyorsunuz yani. Levent Hocam, Buyurun Ukrayna hocam. Savaşı'nda, Samet Bey, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ilk günlerini hatırlayalım. Aynı Batı mültecileri, savaştan kaçanlar, Ukraynalıları gören İngiliz gazeteci ne demişti? Ve bunlar mavi gözlü, sarı saçlı demişti, hatırlayalım. Yani o zaman onlar Polonya sınırında piyano çalınarak karşılanmıştı. İtalya'da özel okullarda terapilere alındılar mülteciler. Tamam, yapılsın yapılmasın demiyoruz ama aynı Polonya yaklaşık 3 ay öncesinde de Belarus sınırını kapatmıştı. Oradan gelme ihtimali olan diğer Müslüman mülteciler konusunda da sert tedbirler almıştı. Dediğiniz tamamen doğru. İkiyüzlü bir politika izlediklerini net bir şekilde biliyoruz. Ursula von der Leyen'in açıklamaları, yani Ukrayna Savaşı'ndaki açıklamaları, ardından 7 Ekim'den sonra hiç fırsatı kaçırmadan ganimet bilip gelip İsrail'de Netanyahu ile görüşüp yapmış olduğu o açıklamalar tabii ki kayda geçirildi. Tabii ki gözler önünde, hafızalarımızda. Bütün bunları net bir şekilde görebiliyordu. Birleşmiş Milletler'in de aynen Milletler Cemiyeti gibi misyonunun dolduğunu, ama Milletler Cemiyeti bir dünya savaşıyla misyonunu doldurup kapatmıştı. İnşallah bu bir dünya savaşına evrilmeden bir an önce o misyonunu
kapatıp onu biz artık burada yapamıyoruz, beceremiyoruz. Biz iklimle uğraşalım, temiz iklim, temiz enerji, kadın hakları, çocuk hakları bunlarla uğraşalım deyip genel kuruldan böyle bir karar çıkarsınlar inşallah. Hocam onu da beceremiyorlar. Kadın hakları diyorlar, kadın cinayetleri giderek artıyor. Çocuk hakları diyorlar, çocukların kaçırılması, 15 bin çocuk kaçırıldı Filistin'de. İklim değişikliği diyorlar. Yani Ekim ayındayız ama bence iklimde bir sorun var diye tahmin ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü dediler, salgın hastalıkla Afrika'yı kobay olarak alma kararı aldılar. FAO dediler, Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki eşitsizlikler arttı. BM'nin alt kurulları, üst kurulları, sağ kurulları, sol kurulları tamamı anlamını kaybetmiştir. O bakımdan bence büyük bir fırsat. Yarın toplanıp gönül rahatlığıyla biz BM'yi kapattık, siz gidin kendinize yeni bölgesel örgütler kurun diyebilirler. Bir daha da böyle fırsat gelmez Samet Bey. Hocam bir boşluk oluşturmaz mı bu? Şimdi artık 10 yılı 13 yılı geçti, gazetecilik yapıyorum. Ana akım medyada öncesi var. Şimdi üniversitelere gidiyoruz. Biri bana dese ki İsrail BM gücünün bulunduğu üsse saldıracak, tankla girecek. Ya şey derdim, böyle bir şey olması çok zor, olmaz Yanlışlıkla. derdim. Değil mi? Bunu derdim. Ya da yanlışlıkla girildi açıklaması yapılırdı. Hayır, bu yaşandı. Bunu konuşuyoruz. Yani siz de diyorsunuz ki artık bütün misyonunu kaybetti. Bunu konuşmayı bile düşünemezken yaşıyor olmak korkunç. Çünkü BM boşaldığında sizin biraz da şakayla karışık olduğunu düşünerek söylediğinizi düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de gerçekten söylüyorum. Gerçekten öyle. Ya ironi yaptığınızı düşünüyorum. BM'yi yarın lav ettik, kapattık dediğimiz zaman bambaşka bir kaosa dünya gitmez mi? Ya da zaten İsrail'in bu adımı bu kaosa dünyayı götürmek olmaz mı? Biraz felsefik perspektifte baktığımı algılıyorum ama siz nasıl yorumlayacaksınız? Çünkü ikiniz de artık ironileri, değerli hocalarım, ironileri arttırdınız. Ben de bilim felsefesi gözüyle bakayım. Bir bilim insanının görevi geleceğe dair bir temennide bulunmak değildir. Olanı, olmuşu ortaya koymaktır. Ve bunu ortaya koyarken de diğer bilim insanı da bundan bambaşka bir şey söyler. Bir tez ortaya çıkar, bir antitez gelişir ve siz, kıymetli izleyicilerimiz, değerli insanlarımız bir sentez oluşturur kendisi için. Ama bu işin sentez noktasındaki temel soru şu: yarın BM olmasa ne değişir? Mesela 45 bin çocuk ölür mü acaba? Ya da Bosna'da soykırım yeniden mi olur? Ya da Ruanda'da 1 milyon insan bir daha mı ölür? Ya da Sudan'da, Darfur'da insanlar 700 bin kişi 1,5 yılda öldürülür mü örneğin? Kamboçya'da katliam mı olur? Mesela Vietnam Savaşı mı olur? Mesela Afganistan 20 yıl işgal edilir mi? Mesela BM olmasa Irak'ta 1 milyon Müslüman hayatını kaybeder mi? Mesela BM varken bunlar oldu. Bir de olmasa ne olur onu görelim. Çünkü BM varken bunlar oluyorsa yokken daha kötüsü olma ihtimalinin olmadığı kanaatindeyim. Çünkü batılı devletler, batılı milletler topluluğunun BM kısaltmasıyla batılı milletlerin zaten oyuncağıydı BM. Zaten onların prangası altındaydı BM. Arzu ettiklerini yaptıkları bir manifestoydu, bir manivelaydı. Üstelik utanmadan 1945'ten 75'e kadar Vesayet Konseyi diye yapıp kurdu BM. Manda ve himayeyi 30 yıl daha sürdürdü. Hocama katılıyorum. Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti nasıl düştü? Kağıt üstünde 45 gibi duruyor. Ama gerçeği nedir? 35-36. Mussolini'nin varlığı, İtalya'nın Habeşistan'ı işgali, Japonya'nın Mançurya işgalinde biz ne dedik? MC bitti. Ama 9 yıl sonra lağvettiler. Tamam, ben de diyorum ki 13 Ekim 2024 BM bitti. Belki biz bunu 2030 ya da 2031'de ilan edildiğini göreceğiz. Ama bilin ki fiilen BM'nin Birleşememiş Milletler olduğunun bugün göstergesidir. Peki yerine kim gelecek? Ali Hocam şu an itibariyle fiilen lağvedildiğini söylüyor hocamız. Peki bunun yerine kim gelecek? Şu an halihazırda böyle bir sonlanmalara baktığımız zaman organik olarak ya da inorganik olarak başka bir şey yerine geliyor ya da gelmiş ya da hazırlığı yapılmış olması gerekiyor. BM'nin yerine kim hazırlandı? Kim dolduracak Ali Hocam? Samet Bey, illa birisinin olmasına gerek yok. Mesela NATO ve Varşova Paktı vardı. İki askeri pakt, iki karşı grup. Varşova Paktı dağıldı. Şimdi oradaki ülkeler kendi güvenliklerini sağlayamıyorlar. Sağlıyorlar. Çeşitli ilişkiler kurarak kendi güvenliklerini sağlama politikasını istiyorlar.
NATO, şimdi bize de NATO dayatılıyor. NATO'dan çıkmazsak çıkarsak şu olur bu olur şeklinde NATO'nun içerisinde güvenliğimizin olduğu söyleniyor. Ben de tam tersini düşünüyorum. Bugün NATO'yu kullanan tüm dünya politikalarında, küresel politikalarda NATO'yu ön plana çıkaran Amerika Birleşik Devletleri bugün bizim dört bir tarafımızı çevirmiş durumda. Bizimle 40 yıl çatışan PKK terör örgütünü destekliyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşma imzalıyor. Ermenistan'la askeri tatbikat yapıyor. Ege adalarında var. Yunanistan'da var. Doğu Akdeniz'de var. Peki işte bakın o zaman biz hakikaten NATO içerisinde güvende miyiz? NATO'da olmasak acaba neler olabilir? Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de olmaması belki de olmasından daha iyidir. Herkes kendi ilişkilerini kendisi kurabilir diye düşünüyorum. Yani o kadar da elzem bir örgüt olduğunu ben düşünmüyorum ki. Bunun Birleşmiş Milletler gibi bir örgütün olması tabii ki dünya için oldukça önemli ama şunu belirtmek gerekiyor. Güvenlik Konseyi gibi bir yapının olmaması lazım. Güvenlik Konseyi oluyorsa da eşit bir şekilde tüm üye ülkelerin oylarının eşit olması lazım. Böyle bir yapı olursa kabul. Revizyona giderse kabul. Ama bugünkü haliyle adına Birleşmiş Milletler deyin ya da başka bir şey deyin. Dünya Milletleri deyin. Dünya Milletler Organizasyonu deyin. Hiç fark etmez. Önemli olan Birleşmiş Milletler'in şu andaki yapısının işlevsel olmadığını kabul ederek dünya barışını sağlamaya, çatışmaları önleme misyonu yerine getiremediğini düşünerek ona göre yeniden işleme tutulması lazım, revizyona tabi tutulması lazım ve gerçekçi bir şekilde yeniden dizayn edilmesi lazım.